İşlemciden altın çıkartma. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bilgisayar işlemcisinden altın nasıl çıkarılır, hangi kimyasallar kullanılır, bunları size detaylı bir şekilde göstereceğiz. Arkadaşlar bunlar eski nesil ya da yeni nesil olan CPU yani işlemci modelleridir. Arkadaşlar bunlar da bu görmüş olduğunuz bölüm altın kaplamalı ürünlerdir. Biz bunları ne ile yapıyoruz? Altın yıkama sıvımız ile kolay bir şekilde, basit bir şekilde madenimizi alabiliyoruz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken bu ürünlerdeki yani CPU'lardaki önce arka kapaklarını söküyoruz. Evet, elimde görmüş olduğunuz işlemcimiz sarı tırnaklı işlemci modelimiz AMD işlemcidir. Evet, şimdi bunu nasıl söküyoruz arkadaşlar? Şöyle bir kör bıçak yardımı ile elinize muhakkak eldiven giyin. Şu şekilde kenarından ve diğer kenarından bu şekilde ayırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arka kapakta da altın boya diyebiliriz ve burası da bizim asıl madenimiz. Bunları da işleyeceğiz arkadaşlar. Bunları da işliyoruz. Biz size şimdi bu videomuzda sadece pinlerimizi işleyerek göstereceğiz. Evet. Sökümlerimizi yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Kör bir bıçak yardımıyla bu şekilde direkt madenimizi ayırabiliriz. Şimdi ise bu pimlerimizi dökmek için ne kullanıyoruz? Eko 73 kalay sökücü ön işlem ajarını kullanıyoruz. Buradaki kalayları gevşettiği için pinlerin tamamını arkadaşlar bize dökecek. Bunu ısı yardımıyla da dökebilirsiniz. Ama tabii ki kimyasalla dökmek daha sağlıklı oluyor. Hiç yoktan ürünümüzü temizliyoruz. Şimdi Eko 73 ile bütün pimlerimiz dökülecek arkadaşlar. Ürünümüzü koyduktan sonra sıvımızı yaklaşık bir 3 saat sonra bütün pimler dökülmüş olacak. Ve neden pimlerimizi döküyoruz? Bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Ama daha az sıvı kimyasal kullanıyoruz. Yani altın yıkama sıvımızı daha az bir şekilde kullanacağız. Ve kaba ürünlerden kurtulacağız. Arkadaşlar Eko 73 sıvısının da kullanımını burada göstermiş oluyoruz size. Yani bu bütün kaplamalı ürünler için geçerli bir üründür. Yani bu kalayı nikeli temizler üründen, bu tip işlemci türlerinde ise ürününüzün işte pimlerini dökmeye yarar. Şimdi ürünümüzün üzeri kaplanacak şekilde Eko 73'ü boşaltıyoruz. Pinlerinizi ısı ile döktükten sonra da bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi yapmamızın amacı ne? Ürünü temizleyebilmek. Ve diğer kimyasallarımıza, asitimize yatırdığımız zaman ürünümüzü daha temiz maden elde edebilmemiz için bu ön işlemleri yapıyoruz. Eko 73 ne kadar duracak arkadaşlar? Bir 3 saat, bilemediniz işte 4 saat üründe dursun. Fazla durmasının bir zararı yoktur. Bütün pimleri dökecek. Zaten pimler döküldükten sonra bizim ne olacak? Daha az bir ürün ile muhatap olmuş oluyoruz. Şimdi bırakıyoruz Eko 73'ümüzde 4 saat sonra işlemlerimize devam edeceğiz.
Evet, kaplamalarımızı, altın pimlerimizi çıkarttık arkadaşlar. Şimdi biz bunu ne ile işleyeceğiz? Arkadaşlar Gold Washing altın yıkama sıvısı ile. Bunun özelliği nedir? Arkadaşlar bunun özelliği dumansız işlem yapmamızı sağlıyor. Şimdi biz bunu nitrik asitle de yapabilirdik. Ama dumandı, süzmesiydi vesaireydi, işimiz uzuyor. Ama bu sıvıyı kullandığımız zaman hem tertemiz bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Hem madeni daha kolay bir şekilde alabiliyoruz. Örnek veriyorum, toplu işlemlerde en çok işimize yarayan bir üründür. Pratik, yani çok basitleştirdik olayı. Artık nitrik asit dumanından tamamen kurtulduk arkadaşlar. Şimdi bunu kullanmadan önce ne yapıyoruz? Öncelikle ürünümüze göre, bu arada kimyasal kullanırken muhakkak gözlük ve eldivenlerinizi kullanın. Yaklaşık 400 milim sıvımızı beherimize dolduruyoruz. Evet, sıvımızı 400 milim bir sıvı doldurduk arkadaşlar şöyle. Öncelikle bunu ısıtıyoruz. Ocağımıza koyup ısıtıyoruz, yani kaynama seviyesine getiriyoruz arkadaşlar. Evet, Gold Washing sıvımızı ısıttık. Şimdi ise yapacağımız ne arkadaşlar? Öncelikle aktivatörümüzü hazırlıyoruz. Boş beherimize bir 10 milim kadar ilave ediyoruz. Evet. Aktivatörümüz ne arkadaşlar? Ürünümüzü aktive etmek için kullanıyoruz. Zaten bu sıvıyı üzerine boşalttığımız zaman pimlerimizin direkt zaten içine almaya başlayacak. Çünkü altın kaplama pimler zayıf olduğu için sıvımız direkt bunu içine alabiliyor. Evet, yavaş bir şekilde sıcak olan, ısıtmış olduğumuz Gold Washing'i pimlerin üzerine boşaltıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar aktivatör ilave ediyoruz. Bunu arkadaşlar damla damla, yani 5 milim en fazla. Zaten direkt attığımız zaman direkt tepkimeye girecek. Evet, yeterli. Şimdi arkadaşlar çalışmaya başlayacak. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aktivatörümüzü attıktan sonra 5 milim kimyasalımız çalışmaya başladı. Ve şu anda altın kaplamaları sıvımız içine alıyor. Bu işlem arkadaşlar bir 10 dakika sürer. 10 dakika sonra artık bütün altın kaplamalarımız sıvının içine geçmiş olacak. Evet, kimyasalımız altın kaplamalarımızı içine aldı arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bir filtre yardımı ile süzgeçten geçiriyoruz. Yani filtreliyoruz. Yavaş bir şekilde filtremizden geçiriyoruz. Evet, filtremizden sıvımızı boş bir beherimize geçiriyoruz. Şöyle göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün altın kaplamaları kimyasalımız içine aldı. Bazen aktivatörünüz az gelebilir arkadaşlar. Tepkime bitip kaplama kalıyorsa bir 5 milim daha ilave edebilirsiniz. Süzme işlemimiz bitsin. Sonrasında arkadaşlar kaynatma işlemine geçeceğiz.
Evet arkadaşlar, kimyasalımızı kaynattık. Şimdi kimyasalımızı kaynattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi dibinde arkadaşlar böyle yeşilimsi parçalar oluyor. Yani bu değersiz madenler oluyor. Onu çökertme işlemi yapmadan önce filtreliyoruz. Filtremizden sıvımızı yavaş bir şekilde geçiriyoruz. Bu arada gözlüğünüzü, eldiveninizi muhakkak takın. Kimyasal ürün kullanırken ve açık alanda arkadaşlar işlemlerinizi yapın. Şimdi kimyasalımız süssün. Süzme işleminden sonra artık çökertme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Sodyum metabisülfiti nasıl hazırlıyoruz? Kendi kapağıyla 3 kapak ya da 4 kapak, fazla koymanızın da bir zararı yok. Onu da söyleyelim buradan. Ürününüze göre, hani ürününüzde çok altın varsa tamam 5-6 kapak koyabilirsiniz. Evet. Ne ile? Sodyum metabisülfit ile. Tekrar söylüyorum. Evet, bunu arkadaşlar bir 100 milim soğuk suda, çeşme suyu olabilir, eritiyoruz. Karıştırıyoruz ve eritiyoruz arkadaşlar. Yine gözlüğümüzü takalım. Eritebildiğiniz kadar eritin. Baktınız erimiyor, biraz su ilave edebilirsiniz. Evet, eridiği yeter. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Burayı dikkatlice izleyin. Birebir aynı işlemleri yapın. Bu gold washing, altın yıkama sıvısında bu formülle yaparsanız direkt madeni saf bir şekilde elde edebilirsiniz. Tabii ki biz yine saflaştırmak amaçlı ikinci kral suyumuzu da muhakkak yapıyoruz. Evet, şimdi ürünümüzün üzerine sıvımıza sodyum metabisülfiti ekliyoruz. Yavaş yavaş ekleyin arkadaşlar. Biraz bakın dibinde kaldı. Biraz şöyle 10-15 milim su atalım. Evet, şimdi bunu da bir karıştıralım. Çok hassas noktaları yok. Evet, şimdi yavaş bir şekilde hidroklorik asiti ekliyoruz. Ürünümüzü çökerttik. Şimdi ürünümüzü filtreliyoruz ve daha sonrasında minik bir kral suyu yapıyoruz. Bunun sebebini ürünümüz daha saflaşsın. Yani şu anda eritebilirsiniz bu şekilde. Fakat ayarı ne olur? 22 ayarı olur ama tekrar kral suyu yaptığımızda ve çökerttiğimizde artık ayarımız 24 ayara ulaşır arkadaşlar. Şimdi bunu yine bir huni yardımıyla filtreliyoruz. Ürünümüzü filtreye topluyoruz. İkinci çökertmemiz arkadaşlar biraz daha irileşecek. Şöyle bir fıs fıs yardımı kullanabilirsiniz.
Evet. Altınımız süssün. Daha sonrasında kral suyu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bunda nasıl yapıyoruz? 150 milim hidroklorik, 50 milim nitrik asit ve bir 15 dakika kaynatıp bu sefer de hidrazin hidratla çökertiyoruz. İkinci çökertmeleri muhakkak yapın. Yani ürününüzü bir kral suyundan muhakkak geçirin ki arkadaşlar erimesi çok çok kolay olur. Şimdi süzme işlemimiz bitsin. Daha sonrasında kral suyu işlemimize geçeceğiz. Geldik artık son aşamamıza. Şimdiki işlemimiz ne? Kral suyumuzu çökertiyoruz. Öncesinde bir çay kaşığı teknik üre atıyoruz arkadaşlar. Asitimiz nötralize olmuş mu olmamış mı onu denemek için. Şöyle biraz boşaltalım. Çok az bir miktar atmamız yeterli geliyor. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Asitin çözelmesine yardımcı oluyor. Bir çay kaşığı teknik üre atın ve karıştırın. Üre içinde eriyecek tamamen. Bu eriye dursun. Ve şimdi ne ile çökertiyoruz? Hidrazin hidrat ile çökertme işlemini yapıyoruz. Ne kadar koyalım? 20 milim yeterli geliyor. 20-25 milim diyelim hadi. Evet. Evet, üremiz erisin içinde. Karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işlemlerimiz çok zor değil. Basit bir şekilde sona kadar geldik artık çökertme işlemine. Öyle kokumuz yok, çok aşırı bir kokumuz yok, dumanımız yok. Hani çok bir işçiliğimiz yok. Yani biraz da altın yapıyoruz. Çalışalım arkadaşlar değil mi? Evet, şimdi ise hidrazin hidratımızı kral suyumuza boşaltıyoruz.
Evet arkadaşlar, nur topu gibi bir altınımız oldu. Şöyle küçük, minik 1 gramlık. Sizler de arkadaşlar bizim yaptığımız gibi bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu altın yıkama sıvısı bizim işlemlerimizi kolaylaştırıyor. Yani karışık pimler olarak düşünebilirsiniz. Anakarttan sökmüş olduğunuz pimler olarak düşünebilirsiniz. Dumansız olarak arkadaşlar işlemlerimizi yapabiliyoruz. Videonun sonunda kimyasal ürün paketlerimizi koyacağım. Arkadaşlar onlardan alabilirsiniz. Bizlere WhatsApp'tan, TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız yorumlar bölümünde mevcut. Siparişleriniz için de internet sitemizden alabilirsiniz arkadaşlar. İşlemlerimiz zor değil. Öyle çok zor böyle ahım şahım işlemler yapmıyoruz. Her şeyi düzenli bir şekilde yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi küçük ama değerli bir ürüne kavuşabiliyoruz. Arkadaşlar ister hobi olarak başlayın, birazcık geliştirin. Bu ister istemez bir ticari alana zaten dönüşüyor. Altın bir bilezik olarak düşünebilirsiniz. Bu arada bizim Türk milletinin içinde kimyacı yani kimyager olarak doğmuş sanırım bizim insanlarımız. Yani öyle yetenekli adamlar var ki üretilmeyen madenleri ürettiler arkadaşlar. Şaka gibi. Yani tamam bizden eğitim aldı adam ama kendini bir geliştirdi. Şimdi biz ondan eğitim almaya başlıyoruz. Yani böyle bir durum var. Türk milleti kimyager, bunu söyleyebiliriz. Sizler de bu şekilde bizim yaptığımız şekilde doğru kimyasallarla bu işlemlere başlayın. İster elektronikten, ister taş, topraktan, kuvars kayalarından maden elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim işimiz madenleri saflaştırmak. Örnek veriyorum, dere yataklarında çalışan arkadaşlarımız yine bu kimyasallar ile almış oldukları, elemiş oldukları altınları saf hale getirip aynı bu seviyeye getirebilirler arkadaşlar.